Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. 6 ve 6'nın katları artı 4. Bu şekilde ilmeklerimizi hazırlayıp şöyle modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. İlmeklerimi çıkardım. Şişimde 22 ilmeğim var. Daha sonra bir sıra düz ördüm. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Bir zemin hazırladım. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ben ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve ikisini bir alarak düz ördüm, sağa doğru kestim. Diğer sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Buraya kadar bir model. Yine 2 ilmek ters. Bir ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Düz örerek 2 ilmeği sağa doğru kestikten sonra sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Düz örerek daha sonra bir artırma. Yine 2 ters ilmek, bir artırma. Önce 2 ilmeği sağa doğru keselim. Şu şekilde sağa doğru kestim. Daha sonraki 2 ilmeği de sola doğru keselim ve bir artırma yapalım. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Evet. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada modeli kaydıracağım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Modeli kaydırmış olduk. 2 ilmek ters. Şöyle bakın. 2 ilmek ters ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. .
Diğer 2 ilmeğimi de sola doğru, devamında bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek ters ördüm. Tekrar bir artırma, 2 ilmeği sağa doğru keselim. Sağa doğru kestikten sonra 2 ilmeği sola doğru keselim. Ve devamında bir artırma yapalım. 2 ilmek ters, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Sıra sonunda bakın yarım oldu burada. Sağa doğru, pardon, evet sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş oldum. Bakın model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Modeli şöyle kaydırarak kurmuş olduk. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak başlıyoruz. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, birinci sırayı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. 2 ters ilmekten sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Şöyle ben yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Düz örerek sağa doğru kestim. Diğer ikisini de düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek ters, bir ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Sağa doğru kestim. Düz örerek diğer ikisini de sola doğru kestim. Düz örerek daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmekle tamamladım sıramı. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu modelde ön yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Arka yüzünde o kesme işlemlerimiz olacak. Şekillendirme arka yüzünde yani bu modelde. Evet. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamladık. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Modeli kaydırmış olduk burada. 2 ilmek ters. Şimdi bu 4 ilmekte ikisini sağa keseceğim, ikisini sola keseceğim. Bir artırma yapalım önce. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ben yerlerini değiştirerek şöyle sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. İkisini bir aldım, düz ördüm. Ve bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimizi de ters örelim.
Bakın ters ilmeklerimiz. Bir artırma, 2 ilmeğimi sağa doğru keselim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Düz örerek bir artırma yapalım. 2 ilmek ters, 1 ilmek artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de sağa doğru kesiyoruz. Sıra sonunda düz örerek son kalan ilmeğimi de düz örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. Bakın sıra başında da bir düz ilmek örmüştüm. Sıra sonunda da bir düz ilmek ördüm ve modeli kaydırmış olduk 4. sırada. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şöyle çapraz çapraz giden güzel kabartmalı bir model. Şöyle göstereyim. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Burada da tekstil tipi lastik yaptım. Burada şöyle bir sıra düz örmüştüm arka yüzünde. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modelde. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bu modeli istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde. Yelek, hırka, süveter, şöyle bluz yapımında hepsinde kullanabilirsiniz. Model oldukça kolay ve güzel, çabuk ilerleyen bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.